yıl benim sanatta başlamamın, tesip sanatına başlamamın 50. yılı. Eğer bir 50 sene daha yaşayacaksam tesip yapmak istiyorum. Gerçekten dünyaya bir daha gelsem gene tesip yaparım. Allah beni tesip yapayım diye yaratmış. Buna o kadar yürekten inanıyorum ki. Çok şükür böyle bir misyonla donatıp dünyaya getirmiş beni. Ne kadar şükretsem az. Çok sabırsızdım. İlk gençliğimde o kadar sabırsızdım. Böyle bir sabırsızlık yok. Ben tesadüfen tesiple tanıştım. Hiç bilmediğim bir şeydi. Bir ablamın bir arkadaşı beni Süheyl hocamızın atölyesine götürdü. Ben yani Rumi nedir, Hatay nedir hiç hayatımda duymamışım. Orada böyle çoğunluğu hanım, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki çok etkilendim. Ama bunun böyle o sabırsızlığımla olabilecek bir şey olmadığını düşünerek Süheyl hocamızın çok önemli bir sözü vardı. Hızlılığı içime, yavaşlığı dışıma aldım. Çok güzel bir söz ve onu kendime iyice adapte ettim ve gerçekten hani bazen bakıyorum çok hızlı yürüyorum falan ama hem düşünme sistemim hem de çalışırken yapacağım şeyleri aşama aşama yapabilmek için daha sabırlı ve yavaş olmam gerektiğini kendime kabul ettirdim. Zehep kökenli Arapça bir kelime. Altınlama anlamına geliyor tesip. Ana malzeme altın olduğu için böyle isimlendirilmiş. Çoğunlukla lacivertle eşit olarak kullanılır. Malzemenin önemi kadar kompozisyonun da çok önemi vardır. Tesibin biliyorsunuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in süslenmesi için ortaya çıktığı düşünülüyor. Kur'an-ı Kerim'in içinde kullanacağı motifleri Allah'ın yarattığı bitkilerin birebir kopyası olmasından kaçındıkları için tabiattaki motifleri stilize ederek kullanmışlar. İşte hayvansal kökenli motifleri Rumi adı altında birleştirmişler. İşte uçan hayvanların kanatları, koşan hayvanların arkabutları, kuşlar, balıklar hepsi bu motiflerde kullanılan elemanlar. Tesibin ana sistemi mutlaka bir tavaf sistemi üzerine kurgulanır. Yani nasıl dünya güneşin etrafında, ay dünyanın etrafında, insanlar Kabe'nin etrafında bir tavaf ederler. Bir spiral sistem üzerine dönerler. Tesipte de öyle bir spiral sistem üzerine motifler kurgulanır. Bu motifler tekli olarak kullanıldığı gibi ikili, üçlü hatta dörtlü sistemler halinde de uygulanacak boşluğa diyeyim. Yani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de sure başlıkları veya koltuk dediğimiz yanlarda, sayfa kenarlarında kalan dikdörtgen boşluklar, o boşlukların ölçülerine göre sistemlendirilerek kurgulanıyor kompozisyonlar. Tercih edilen renkler de söylediğim gibi lacivert ve altın. Zaman içinde yardımcı renkler işte kırmızı, yeşil, açık mavi de kullanılmış ama dediğim gibi ana renk altın ve lacivert. En önemli tesip yaparken en önemli olay beyninizin bomboş olması. Tamamıyla zoomluyorsunuz yaptığın işi. Hiçbir şekilde dış dünyayla alakanız olmuyor. Belki hafif bir müzik dinlersiniz veya ben daha çok kitap dinliyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi tesibi kurgularken önce görüş mesafesini düşünerek de kurguluyoruz. Mesela uzaktan baktığımız zaman renk dengesini görmemiz gerek. Yakınlaştığınız zaman motiflerin o biraz önce bahsettiğim spiral dönüşlerini görmeye başlıyorsunuz. Daha yakına girdiğiniz zaman o minicik motiflerde yapılan tarama işlemini görüyorsunuz. Bu böyle yaklaştıkça sizi içine alan bir sistem olduğu için tesip yapan kişi de bunun bilincinde yaparsa ortaya tabii çok güzel eserler çıkar. Her önüne gelen tesip yapmamalı. Zaten
şöyle diyeyim size, bunlar hepsi tarihin süzgecinden geçecek. Zaman içinde kurallara uygun olarak yapılan, geleneğe uygun olarak yapılanlar tarih süzgecinden geçirecek. Kişilik de çok önemli. Yani şöyle diyeyim, bir tesibin öğrenme sürecinde hocası mutlaka bütün bilgisini öğrencisine aktarır ama o öğrenci de bu bilgiyi hazmetmeyi bilmeli. O bilgiyi öğrenirken bir müzehibin nasıl olması gerektiğini karakter olarak, yani bir insan olarak nasıl olması gerektiğini de çözümlemeli. Yani bugün baktığınız zaman ilgi alanları, tesibe paralel diğer ilgi alanları da tesip ve yakışır şeyler olmalı. Bugün işte kalkıp, çok özür dilerim, işte gidip akşamcılık yapıyorsa, farklı mekanlarda eğlenip gelip de tesip yapıyorsa, böyle bir şey mümkün değil, olmamalı. İşte tesibe çok büyük saygısızlık. Yani o bizim onda yaptığımız ilk neydi? Kur'an-ı Kerim'i süslemek. Kur'an-ı Kerim'in özüne yakışır şekilde davranmamız gerekiyor tesip yapan kişilerin. Böyle olduğu zaman hem ruh haliniz yaptığınız esere yansır, hem yaptığınız eseri izleyenler de onu orada görebilirler. Şimdi önce yazıyı karşıma koyuyorum, birkaç gün izliyorum onu. Bakıyorum, gidiyorum, geliyorum, neresine ne yapabilirim, onu kafamda bir kurguluyorum. Eğer yazı çok şeyse, nasıl diyeyim, mesela bir Hilye-i Şerifse, onun değişik boşlukları var tesiplenebilecek. Veya işte Esma-i Hüsna ise farklı boşluklarda farklı uygulamalar yapabilirsiniz. Tabii yazıyı da arka plana itmeyecek şekilde bir şey yapmanız gerekiyor. Çünkü asıl olan hat. Biz ona elbise giydiriyoruz sadece. Yani bizim görevimiz o. Biz ona böyle dolu dolu tesiplerle yazıyı arka plana atarsak hem nasıl diyeyim, yani yakışık almaz, hem de iyi bir sanatçı hattın ön plana çıkması için sanatını icra eder. Çünkü bu yüzyıllardır böyle olmuş. Ben dediğim gibi ona bakarım birkaç gün. Sonra önce cetveller, pergel varsa pergelleriyle ortaya çıkacak boşluklar belirlenir. O boşluklara göre de işte o günkü ruh halimle şu motifi yapsam daha iyi olur, bununla bunu bir arada kullansam daha iyi olur diye düşünerek bütün o cetvellerin, pergellerin bütün işleri biter. Boyaları, siyah mürekkeple yapılan cetvelleri falan biter. Ondan sonra deseni çizerim. Desen uygulanacak alana geçirilir kurşun kalemle. Sonra önce altınlar sürülür. Altının sürülme sebebi, altın ilk sürdüğümüz zaman mattır. Altını sürdükten sonra ben böyle, eğer küçük bir şeyse elimle karşıya bakıyorum. Altın dengesini eksik görürsem bazı ilaveler de yapabiliyorum. Zaten hangi renkleri kullanacağımı hazırladım, yanımda duruyor. Bazen ben burada saat 6 olmuş, farkına varmıyorum. Yemek aklıma gelmiyor. Yani o kadar kaptırıyorum ki kendimi çalışmaya. Yaptığım işte bazen, nasıl diyeyim, beni öyle bir coşturuyor ki bir an önce hani görünür hale gelsin. Çünkü altın ve kontür aşaması henüz ortada hiçbir şey yok. Renkler girdikten sonra o kendini gösterir. O aşamaları daha çabuk geçip de ortaya çıkacak hale gelsin diye daha uzun saatler çalışıyorum. Dediğim gibi tesip yaparken dünyayla bağlantımı kesiyorum. Kafamın içi bomboş. Hiçbir şey düşünmeye gayret etsem de gidiyor. Hiçbir şey düşünemiyorum. Çok iyi bir rehabilitasyon aracı. Yani sizin düşünmek için gayret etseniz bile asla düşünemiyorsunuz. Çünkü yok, gelmiyor aklınıza bir şey. Tamamıyla ona kanalize oluyorsunuz. Benim hayatım gözler önünde zaten, öyle hayatımda gizli kapaklı bir şeyler yok. Gelen öğrenci görüyor benim yaşantımı. Hayatımı ne şekilde devam ettirdiğimi, nelerle uğraştığımı görüyor. Ve ben onlara işte hadi hep beraber şuraya gidelim, hep beraber buraya gidelim, öyle bir şey yok. Önce sanatın disiplinini, kurallarını, motifleri, sistemleri iyice öğrenirken bir sanatçıda olması gereken vasıfları da böyle satır aralarında vurgulayarak onları
hayatlarındaki diğer boş alanları da doldurmaya, altlarına yönlendiriyorum. Yani ben bakıyorum, daha önce farklı hayatı olan öğrenciler şimdi daha değişik bir yaşama dönüştürdüler hayatlarını. Hem burada gördükleri, bu arada birbirlerinden de çok etkileniyorlar. Yani o kadar güzel bir arkadaşlık var ki aralarında. Birinin yaptığı bir hareket öbürünü çok etkiliyor. Aynı şekilde davranmayı planlıyor ve yapıyor. Yani gerçekten burada biz hani artık bir aile gibi olduk. Hep böyleydi zaten. Bir de şöyle bir şey var. Buna da çok inanıyorum ve çok başıma geldi. Eğer bu süzgeçten geçmeyecekse öğrenci bırakıp gidiyor. Öyle devam etmiyor. Bizde mesela şöyle bir sistem vardı. Sakın Hatay'ın üstünden Rumi, Rumi'nin üzerinden Hatay'ı kesinlikle çıkmaz. Hepsi kendi yörüngesinde dönecek. Hiç birbirinin üzerine binmeyecek, birbirini kesmeyecek. Yolları geçer ama motifler birbirinin üstüne gelmeyecek şekilde hazırlıyoruz. Karamimi, Rumi'nin üzerinden Hatay, yani hayvansal kökenli motifin üzerinden Hatay'ı çıkarmış. O Karamimi yapar ama biz asla yapmayız onu. Eğer o klasik eğitimi tamamıyla öğrenmesi gerektiği gibi öğrendiyse öğrenci, ondan sonra istediğini yapabilir. Hiç kimse karışamaz, istediğini yapabilir. Bir gün bir öğrencim balkonunda yetiştirdiği bir çiçeği bana koparıp getirmiş. Bir beyaz zambak, şu arkada gördüğünüz. 2002'de. Ben onu o kadar çok beğendim ki ben bunu boyayayım dedim ve ilk başladığım odur çiçeğe. O günden beri ben, yani bizim floramıza ait bütün çiçekleri neredeyse yaptım. Severek yapıyorum. Bir de benim babam çok erken yaşta rahmetli oldu. Ben tesibe henüz yeni başlamıştım. Babam 82'de rahmetli oldu. Ben de 76'da. Yani 6 yıl tesip için çok önemli bir süreç değil. Hele ki benim başladığım zaman da tasarım bilgisi verilmiyordu. Tasarım bilgisini ben daha sonradan edindim. Babam 4 gün yoğun bakımda kaldı. O 4 gün boyunca ben Yasin okudum, tesip yaptım. Yasin okudum, tesip yaptım. Yani o süreci o şekilde geçirmeseydim belki de atlatmam çok daha zor olabilirdi. Çünkü pat diye gitti babam. Yani öyle bir hastalığı yoktu, bir şey yoktu, 52 yaşında. Ve gerçekten çok iyi rehabilite etti beni o tesiple haşır neşir olmam. Bir yerde okudum ki, sanırım Katip Çelebi demiş galiba, tam emin değilim ama Buhara'da çok iyi gül yetişirmiş. Buhara gülleriyle meşhurmuş. O kadar meşhurmuş ki bütün o dönemde insanlar Buhara'ya gül görmeye giderlermiş. Ve ben işte Buhara'da bir medresenin taç kapısını resim yaptım. Etrafına da güllerle yaptım. Çok güzel bir çalışma oldu. Geziyor. Benim gitmediğim yerlere o gidiyor. Çok o tür konuları severek yapıyorum. Yani konulu olduğu zaman. Bir insan sanatla haşır neşirse eğer, hayatının büyük bir bölümüne, yani günlük yaşamının büyük bir bölümünü sanatı almalı. Yoksa ay ben günde 2 saat tesip yapayım, kalan zamanda gezeyim, tozayım, arkadaşlarım, böyle olmaz. Başarı disiplini gerektirir. Her sistemde bu böyledir. Eğer siz işinizde disiplin uygulamazsanız başarılı olamazsınız.